Acemi sürücüler bu sesten çok korkuyor. İstikamet Polonezköy, o yüzden tabelayı takip ettim. Çarpışma riski var. Çok tehlikeli. Trafiğe çıkma korkusunu bitiren o video başlıklı seri çok beğenildi ve mutlaka devamını istiyoruz diye çok fazla yorum geldi. Ben de bu konuyla ilgili yeni bir video çekmeye karar verdim. Şu an Çekmeköy Alemdağ bölgesinden yola çıkıp Reşadiye Köyü'ne gireceğiz. Oradan aşağıya doğru Cumhuriyet Köyü'ne ineceğiz. Cumhuriyet Köyü'den de yukarıya Polonezköy güzergahına devam edeceğiz. Burada hem ormanın eşsiz manzarasını hem köy yolunu göreceksiniz. Bol virajlı, bol inişli, bol çıkışlı bir eğitim videosu olacak. Virajlarda direksiyonu nasıl yönettiğimi, freni gazı nasıl kullandığımı ve dönüşlerde en çok neye dikkat ettiğimi detaylı şekilde size anlatacağım. Hem bir gezi videosu hem de eğitim videosu olacak. Videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olduysanız harekete geçiyoruz. Hadi bakalım. İyi yolculuklar. Sola sinyalimizi verdik ve yan taraftan birinin yol vermesini bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Ve yola çıktık. Şu an Alemdağ bölgesindeyiz. Az ileriden Reşadiye tabelasından dönüş yapıp Reşadiye'ye doğru giriş yapacağız. Reşadiye köyünden Cumhuriyet Köyü'ne doğru inerken bol virajlı, inişli çıkışlı bir köy yolu var arkadaşlar. Sağ taraf ve sol taraf orman. Hem manzarası çok güzel hem de çok kapsamlı bir yol. Mümkün olduğunca öğrencilerime o yolda da araba sürdürmeye çalışıyorum. Çünkü çok eğitici bir güzergah. Virajları inanılmaz. Şimdi girdiğimizde göreceksiniz siz de. Hem de çok keyifli bir yol. İnsana gerçekten terapi gibi geliyor. Kanalımın adını vermemi sağlayan yollardan birisi de orası aslında. Buradan sola döneceğim. Tabelaları henüz göremiyorsunuz ama biraz sonra göreceksiniz. Sağda tabela var. Reşadiye ve Cumhuriyet Köyü yazıyor tabelada. Buradan sola döndüm. Tabii henüz köy yolu başlamadı. Hala şehir içindeyiz. Abi hiç arkasına bakmıyor, sağ olsun. Burada devam ediyoruz. Çift yönlü bir şehir içi yolu, mahalle yolu daha doğrusu. Gidiş gelişli. Herhangi bir şerit çizgisi yok, herhangi bir şerit kavramı yok. Ben yolun bana ayrılan sağ tarafından gitmeye çalışıyorum. Karşıdan gelen araçlardan kaçmadan, korkmadan sağ tarafı da hesaplayarak devam ediyorum. Arabam buradan sığar mı? Sağ tarafa olan mesafem nedir? Sağdaki arabalara çarpar mıyım, çarpmaz mıyım? Bununla ilgili videolar var kanalımda. O videoları takip edebilirsiniz. Yolun özellikle buradan sonraki kısmı daha sakin olacak. Çok trafik olmuyor burada. Yol verdik. Şu tabela yolun tek şeride düşeceğini söylüyor. Yani gelişle gidiş ayrılacakmış. İleride de kaldırımda görüyorsunuz. Yol bölündü. Ama tabii çok kısa bir süre, yani devamlı değil. Biz yine düz bir şekilde devam ediyoruz. Buraya yeni asfalt yapmışlar. Herhangi bir şerit çizgisi yok. Bu yokuşu çıktıktan sonra Reşadiye sınırlarına gelmiş olacağız. Ve artık güzel manzaranın tadını çıkarmaya başlayacağız. Benim sürüş videolarımı izleyen arkadaşlar bilirler. Direksiyonu genelde ellerimi değiştirerek kullanıyorum. Yani sürekli böyle çift elle tutarak kollarımı kasa kasa değil. Bazen sol elimle kullanıyorum. Bazen sağ elimle kullanıyorum. Zaman zaman iki elimle tutuyorum. Ellerimi direksiyonda dönem dönem yer değiştiriyorum. Yani kollarımı dinlendirerek kullanıyorum arkadaşlar. Hep aynı şekilde aynı yerden tutarsanız direksiyonu, hem direksiyon hakimiyetiniz gelişmez hem de kollarınız çok fazla yorulur. Bu da ciddi bir yol stresine yol açar. Bu yol da gidiş geliş ama hala daha herhangi bir şerit çizgisi yok. Yeni asfalt yapmışlar buraları. Biz bize ayrılan taraftan, sağ taraftan devam ediyoruz. Artık Reşadiye köyü sınırlarına doğru geldik. Görüyorsunuz her tarafta yeşillik var. Sakin bir bölge burası. Aşağıda bir kasis var. Kasis için yavaşlıyorum. Biliyorsunuz ki kasisleri geçmek için hızımı maksimum 20'de tutuyorum. Yani 20'nin altında tutuyorum. Hızım 20'den fazlaysa daha fazla yavaşlayarak 20'nin altına inmesini sağlıyorum. Yolun sola doğru virajlı olduğunu şu tabelalardan anlıyorum. Bunlar hafif virajlar. Çok keskin virajlar değil. Polonezköy, Beykoz, Reşadiye, Cumhuriyetköy tabelalarını takip ettim. Dümdüz devam ediyoruz.
Burada yine tabelaları takip ediyorum. Düz gidersem Reşadiye Köyü'nün içine gireceğim ama ben Cumhuriyetköy ve Polonezköy yoluna devam edeceğim için buradan sola dönüyorum. Sol tarafı görene kadar direksiyonu kırmadım. Sol tarafı gördükten sonra direksiyonu kırdım. Sola nasıl dönüş yapılır videolarımda bu konuyu bol bol anlatıyorum. Evet arkadaşlar, artık hazır olun. Çünkü buradan sonra bol bol viraj olacak. Yokuş aşağı ineceğimiz yerler olacak. Yokuş yukarıda çıkacağız. Burası Reşadiye Köyü'nün merkezi gibi bir yer. Burada bir top sahası var, park var. Buradaki aileler burada vakit geçiriyorlar. Önceden bir köy kahvesi vardı orada. Arkadaşlarla gelip orada çay içiyorduk. Güzel bir kafe konsepti vardı ama orayı yıktılar. Niye bilmiyorum. Burada sağlı sollu villalar var. Yeni yapılanları var. Hazırsanız manzaranın tadını çıkarmaya başlayın. Burada viraj olmadıkça çok konuşmayacağım. Virajları anlatacağım çünkü size. Giriş yapıyoruz. Akşam olduğu için dönenleri görüyorsunuz. Gidiş yolunda pek araç yok. Arkamdan da kimse gelmiyor. Burada virajlar başlıyor. Aşağıdaki tabeladan neyi görüyorum? Sola viraj var. Gazdan ayağımı çektim. Hızımı kontrol ediyorum. Burada önemli olan şey, özellikle sola virajlarda yolun mümkün olduğunca sağında gitmem gerekiyor. Çünkü sola, yani sol çizgiye yaklaşırsam karşıdan gelen araçlar da bize doğru aracını taşırırsa çarpışma riski var. Çok tehlikeli. O nedenle dikkat edin. Özellikle sola virajlar daha tehlikeli arkadaşlar. Görüyorsunuz, ormanın içinden gidiyoruz ve yolun devamı görünmüyor. Yine sola viraj var. Ben sağa doğru biraz çekildim ve öyle dönüyorum. Tabii sağdaki boşluğa dikkat edin. Yani kendi şeridinizin içinde kalın. Bu çok önemli. Sağda çukur var çünkü. Karşıdan gelen araçtan kaçayım diye sağdaki çukura girmeyin. Aman dikkat edin arkadaşlar. Genelde yeni sürücülerin en çok korktuğu yol tarzı bu tarz arkadaşlar. Gidiş gelişli yollar ve dar yollar. Bakın dikkat edin. Genelde çift el tuttum direksiyonu buraya kadar. Ama ara sıra yine dinlendiriyorum. Burada gazı bıraktım çünkü yokuş iniyorum. Frene de basmadım. Hızım çok fazla değil. Şu an 60 ile gidiyorum. Hala frene basmadım ama hiç gaza da basmadım. Arabanın kendi hızı beni götürüyor. Bu aynı zamanda bana yakıt tasarrufu sağlıyor. Burada yol artık biraz yukarı doğru çıkmaya başladı ve hafif gaz vermeye başladım ki hızım düşmesin. Gazı bırakırsam burada hızım düşecek. İleride sağ tarafa bir viraj var. Soldaki oklu levhalardan bunu anlıyorum. Yolun devamını göremediğim için biraz hızımı düşürdüm. Yolun devamını görmem önemli. Yani virajlı yollarda arkadaşlar, yolun devamını göremiyorsanız orası yavaşlamanız gereken bir virajdır. Yolun devamı şu an olduğu gibi görünüyorsa çok yavaşlamama gerek yok. Ama yolun devamını göremiyorsam orası keskin bir virajdır ve mutlaka fren yapıp virajdan önce yavaşlamam gerekir. Burada birkaç örnekle göreceğiz yine. Burada çok köpiş var. Bunları besleyen gruplar var. Biz arkadaşım Başar Hoca ile birlikte Şile yolundaki köpekleri besliyoruz. Ama bu Reşadiye Köyü yolundaki köpekleri de besleyen gruplar olduğunu biliyorum. Sağ olsunlar. Şimdi biraz tekelle virajları döneceğim. Burada yolun devamını göremiyorum. O yüzden hızımı biraz düşürdüm. Bakın hiç devamı yok ve tam viraj sırasında bir araç geldi. Sağ elimden de destek alarak virajı döndüm. Şimdi sola dönüş var. Bakın sol elimi yer değiştirdim ve destek oldum. Elim hep böyle yanlarda olursa bir yere kadar viraj alabilirim. Virajları net alamam. O yüzden virajlarda ellerimi yer değiştiriyorum. Dikkat edin, şimdi sağ viraj var. Sağ elimi biraz yukarı aldım ki daha fazla direksiyonu döndürebileyim diye. Sol elimi de biraz aşağı aldım. Kendime daha fazla açı yarattım. Şimdi iki elimi de yine yanlara aldım. Sağ elimi dinlendiriyorum. Şu an hiç gaza basmıyorum yine. Hızım 50-60 aralığında. Hafif yokuş aşağı olduğu için arabanın kendi hızıyla devam etmesini sağlıyorum. Yine sağ tarafa bir viraj var. Sağ elimle bu virajı sağlayacağım. Sol elim bir figüran gibi. Şu an boş. Ama yetersiz kalsaydı destek olurdum. Şimdi sol elimi yukarı aldım. Sağ elim bir figüran, sol elimle direksiyonu yavaş yavaş sola doğru eğdim. Yetersiz kalırsa sağ elimle dönüşü arttırabilirim.
Bunun tam tersini de yapabilirsiniz. Yani sağa dönüş yaparken sol elinizle döndürüp sola dönüş yaparken de sağ elinizle döndürebilirsiniz. Şurada göstereyim. Şimdi sola viraj var. Sol elimle değil de bu elimle virajı alıyorum. Ama bu daha yorucu oluyor. Yani daha çok güç kullanmam gerekiyor. O yüzden sol elimle dönmek daha kolay geliyor. Yani nereye dönüyorsam, viraj ne tarafa doğru akıyorsa o elimi kullanarak direksiyonu yönetiyorum. Diğer elimle destek oluyorum. Hızım 70'e doğru geldi. Hafif fren yapıyorum. Biraz daha fren yaptım çünkü yolun devamını göremedim. Bakın sol elimle direksiyonu döndürmek daha az güç kullanmamı sağlıyor ve daha esnek bir dönüş yapabiliyorum. Arkamda hızlı gitmek isteyen bir araç var. Biraz sağa yanaşıyorum ve onun sollamasına yardımcı oluyorum. Benim hızlı gitmek gibi bir niyetim yok. Sağ tarafta o ortam olmasaydı tabii bunu yapamazdım. Onun beni sollamasını beklerdim. Bakın yine sağ elimle döndürüyorum direksiyonu. Çünkü yol sağ virajlı ve uzun bir viraj. Sol elimle de tabii denge sağlıyorum. Yani direksiyonu boş bırakmıyorum. Yine sola virajlı bir yol var. Yolun devamını çok göremediğim için yavaşlıyorum. Sol elimle direksiyonu döndürüyorum. Burada bir kontrol var. Devam ediyoruz. Bakın sağ ve sola virajlı bir yol varmış. Tabela onu bize söyledi. Önce sağa dönüş. Yine yolun devamını hiç göremiyorum. Hatta şöyle biraz kalkıp bakıyorum arkadaşlar. Şu an iki elimle gördüğünüz gibi manevra yaptım. Direksiyonu yukarıdan tuttum. Şimdi sol elimle manevra yaptım. Yani direksiyonu mutlaka sadece şuradan tutmanız lazım gibi bir bilgi yok arkadaşlar. Reşadiye Köyü yolunu neredeyse bitirdik. Bu yolun devamı az ilerisi Cumhuriyet Köyü'ne bağlanıyor. Tabii esas manzara Cumhuriyet Köy'den Polonezköy'e çıkarken başlıyor arkadaşlar. Ağaçların yukarıda el ele tutuştuğu çok güzel bir manzaranın altından geçeceğiz biraz sonra. Yolun iki tarafındaki ağaçlar yukarıda birleşiyorlar ve çok güzel bir görüntü veriyorlar. Biraz sonra onların altından geçeceğiz. İstikamet Polonezköy, o yüzden tabelayı takip ettim. Sola döneceğim. İki tarafı da kontrol ediyorum. İyice yavaşladım. Ve sola dönüşümü yaparak devam ediyorum. Burada bir köy pazarı var. Cumhuriyet Köyü'ne bağlı bir köy pazarı. Buraya günün belli saatlerinde çeşitli organik ürünler, köy ürünleri satan satıcıların olduğu bir ortam oluyor. Evet sevgili arkadaşlar, videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Videonun altındaki teşekkürler bölümüyle bana destek olursanız bu tarz videoları daha fazla çekecek imkan ve güç bulmama yardımcı olmuş olursunuz. Yolun buradan sonrası biraz daha tempolu, daha kalabalık ve dar. Çift yönlü görüyorsunuz ve dar bir yol. Burada bir kasis var. Polonezköy için düz devam etmem gerekiyor. Evet, sola virajlı ama geniş bir yol. Yolun devamını da görebildiğim için tempolu bir şekilde geçiyorum burayı. Çok yavaşlama ihtiyacı hissetmedim. Buralarda sağlı sollu mekanlar var. Düğün mekanları var, kır düğünü mekanları var. Sol tarafta da aynı şekilde. Aynı zamanda buraya gelenler mutlaka biliyordur. Çok fazla kır bahçesi var. Çardakları olan çeşitli mekanlar var. Bu mekanları değerlendirebilirsiniz buraya geldiğinizde. Şimdi size o manzarayla baş başa bırakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada muhteşem bir manzara var. Buranın doğallığı şu ana kadar bozulmadı. Umarım bundan sonrasında da bozulmaz. Yine sol tarafta çeşitli mekanlar var. Görüyorsunuz bu mekanları da. Sağ taraf orman var. Sağ taraf tabiat parkı. Polonezköy'de bir tabiat parkı var. Kocaman, devasa bir yürüyüş parkuru var. Orayı mutlaka ziyaret etmenizi öneririm size. Güzel manzaraya hazır mısınız arkadaşlar? Size bahsettiğim ağaçların el ele tutuştuğu yol burada başlıyor. Biraz sonra yukarıda ağaçların birleştiğini, birbirine kavuştuğunu göreceksiniz. İnanılmaz bir manzara. Benim çok hoşuma gidiyor. Bir anda her yer yeşerdi. Görüyorsunuz. Virajlara dikkat ediyorum yine.
Ağaçları görüyorsunuz. Tam ağaçların altından geçmek mükemmel bir deneyim bence. Bu yolda araba kullanmanızı tavsiye ederim. Yazın ayrı, kışın ayrı güzel oluyor arkadaşlar. İnsanın gerçekten ruhunu dinlendirebildiği, nefes alabildiği bir ortam var burada. Bazen öğrencilerle buradan geçerken ya hocam İstanbul'da böyle güzel yerler var mıymış ya diyorlar. Evet, hala var arkadaşlar. Türünün son örneği diyebilirim burası için. Yine bir viraj var. Biraz hızımı düşürdüm çünkü yolun devamını göremedim. Ama yokuş yukarı olduğu için çok da gazdan ayağımı çekmiyorum. Son bir yokuş kaldı. Bu yokuşu çıktıktan sonra artık Polonezköy'e gelmiş oluyoruz. Yokuş tırmanırken arabanızı düşmesin diye gaza biraz daha fazla basıyoruz. Arabanın sesi biraz daha artıyor. Acemi sürücüler bu sesten çok korkuyor. Bu sesten korkmayın arkadaşlar. Gaza çok bastığınız için araba bir anda hızlanmayacak. Yokuş çıktığınız için yavaş yavaş hızlanacak. Merak etmeyin. Gaza basma konusunda biraz daha cesur davranmaya çalışın. Oyuncak araba sesi geliyor. Nereden geliyor? Şanzımandan geliyor muhtemelen. Normal. Yokuş çıkıyoruz ya epeydir. Evet, Polonezköy bölgesine geldik arkadaşlar. Sağlı sollu pansiyonlar, oteller var. Genelde buradaki işletmeciler Polonyalılar. Türk işletmeci de var. Şu arkamdaki aracın beni sollaması için biraz hızımı düşürüyorum. Ona da yol veriyorum. Çünkü bizim acelemiz yok. Şu an Polonezköy'ün tam içindeyiz. Sağ tarafta farklı bir yol var ama sizi ben Polonezköy'ün içine sokmadan bahsettiğim tabiat parkına doğru, yürüyüş parkuruna doğru götüreceğim ve videomuzu orada sonlandıracağız. Biraz ileride bir yol ayrımı olacak. O yol ayrımında biz sağdan çıkış yapacağız ve yoldan ayrılarak tabiat parkına doğru ilerlemiş olacağız. Beykoz'u takip etmiyorum. Orası ana yol. Ben burada sağ taraftan çıkış yapıyorum. Burada bir park alanı var. Arabamızı burada bırakacağız ve size yürüyüş yolunu göstereceğiz. Ormanın içinde, ağaçların altında. Yazın en sıcak havada bile çok serin bir yürüyüş yolu olduğunu göreceksiniz. Burundan park etmeyi sevmiyorum. O nedenle arabayı geri döndürüyorum arkadaşlar. Parkımızı geri yapacağız. Hadi bakalım. Tabiat Parkı'nda kısa bir yürüyüşe çıkalım. Evet sevgili arkadaşlar, burası Tabiat Parkı. Muazzam bir yürüyüş yolu var. Sakin bir yolculuk yapmak isterseniz bu yürüyüş parkurunu mutlaka deneyin. Birkaç saat sürüyor yolu bitirmeniz. Çok keyifli bir yol. Biraz yürüyüş yapacağız. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri hayat arkadaşım, eşim Derya ile tanıştırayım. Merhaba. Derya benim yol arkadaşım. Videoların büyük çoğunluğunu çekmemde yardımcı oluyor. Şimdi biz bu güzel eğitim videosunun üzerine Polonezköy Tabiat Parkı'nda huzurlu bir yürüyüşe çıkacağız. Sizi de buraya bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.